Kedilerin niye 9 canı var hiç düşündünüz mü? Tam olarak işte bu sebepten. Kıvraklıkları, hızlı refleksleri, dört ayak üzerine düşmeleri, hayatta kalma becerileri ve bir takım manyaklıkları. Kedilerin 9 canı olması biyolojik olarak gerçek olmayan kültürlerin oluşturduğu bir efsane. Bir hurafe aslında. Peki kim uydurmuş bunu? Bu konuda yazılı bir kaynağımız yok maalesef. Ama tarihe baktığımızda kedileri çeşitli dönemlerde görebiliyoruz. Örneğin eski Mısır'da yaşıyor olsaydık kediler hayatımızın önemli bir parçaları olacaktı. Ev ve doğurganlık tanrıçası Bastet ile ilişkili. Kutsal tarafları bile var. Öyle kediye ufak kazara bir zararın bile sonuçları çok ciddi yani. Sıçan ve farelere karşı tarımsal bir koruyuculukları var. Kültürel bir sembolizm halindeler. Oynak ve sevecen davranışlarıyla aynı zamanda bir ev arkadaşı. Kötü ruhları kovdu ve şans getirdiğine inanılan bir tılsım görevi de görüyorlar. Sahipleriyle birlikte de mumyalanıyorlar. Sadece bir kültürde kediyle alakalı dönen olaylara bakın. Bunun daha İskandinav kültürü var, Antik Yunan'ı var, Ortaçağ Avrupa'sı var, Uzak Doğu kültürü var, Polinezya kültürü var. Daha var da var. Hani bir avuç kadar örnekten de görebiliyoruz ki kedilere farklı kültürlerde saygı duyulmuş. Tanrı ve tanrıça olarak sembolleştirilip tapınmış. Koruyucu rol üstlendiği düşünülüp mitlere ve hikayelere konu olmuş. Ama tabi sadece bu anlamlar yüklenmemiş. Örneğin İngiliz William Baldwin tarafından kaleme alınan Beware the Cat adlı 1584'te yazılan bir kitapta kedilerin insanlar gibi bir zekaya sahip olduğu, kendi aralarında sohbet ederek farklı şekillere dönüşebilen ve doğaüstü dünyayla bağlantılı olan bir cadı oldu. Ve bu cadının 9 kez kedi bedenine büründüğü için bir kediyi öldürmenin cadıyı öldürmediği anlatılır. Aslında bu kitabın bir hiciv niteliği taşıdığı ve Elizabeth döneminin tutumlarını, kültürünü ve korkularını yansıttığını söylemek yanlış olmaz. Şimdi bir diğer yandan da 9 rakamı var. Tarihte özellikle birçok toplumun kültüründe simgesel ve önemli bir güç olarak yerini almış. Günümüzde bile sayılara belirli anlamlar yükleyebiliyoruz ki o dönem için 9 rakamı mistik ve ilahi bir çağrışıma sahipti. Antik Yunan'dan tutun birçok topluluğa kadar sayıların özel anlamlarını görmek mümkün. Ve ortak nokta genelde din. Haliyle de şimdi kedi ve din ikilisinin bir araya gelmesi kaçınılmaz olmuş. Ki bunu Avrupa edebiyatına baktığımızda Shakespeare'in de bu konuya atıf yaptığını bile görebiliyoruz. Romeo ve Juliet adlı oyunda 9 cana sahip kedilerden bahsediliyor. Ya da örneğin İngiliz atasözlerinden birisi olan bir kedinin 9 canı vardır. Üçünde oynar, üçünde başıboş gezer ve son üçünde kalır diyerek bir kedinin geçirmiş olduğu hayatının 3 aşamasının olduğu, ilk aşamalarında aktif, tasasız ve meraklı dönemini simgelerken başıboşluk döneminde ise evinden, bölgesinden uzaklaşması, sapması, bağımsızlaşması, macera, risk, keşif dönemlerini simgeler. Son döneminde ise daha yerleşik, olgun, istikrar ve rutinin olduğu, memnuniyet duygusunun olduğu dönemi temsil eder. Şimdi bu atasözü bir kedi hayatının farklı aşamalardan ve davranışlardan oluştuğunu ve bu hayat yolculuklarındaki dayanıklılığı ve uyumlulukları sayesinde kedilerin 9 cana sahip olabileceğini vurgulamanın şiirsel bir yolu. Aslında inanışların içinde bulunan dönem ve toplulukla bağlantılı olduğunu Almanlara ve İspanyollara baktığımızda görebiliyoruz. Onlar da kedilerin canı 9 değil 7'dir mesela. Araplara gittiğimizde ise örneğin 6. Bu farklı temsili rakamlar dönemin ve bölgenin inanışları, fikirleri ve nasıl bir anlam yüklediklerine göre değişebiliyor. Yarın şimdi belki bu 5 olabilir, 3 olabilir veya 10 olabilir. Yani kim bilir? Biz insanlar birçok şeye özel anlam yükleyip onları yüceltip özelleştirmeyi çok seviyoruz. Ta ki söz konusu ne zaman kendimiz olsak bunu o kadar çok sık yapmıyoruz maalesef. Ve haliyle kendimize gerekli özeni göstermediğimiz için de potansiyelimizi ortaya çıkartamıyoruz. Bizler de bu hayatta doğumdan ölüme kadar benzersiz deneyimler ve karşılaştığımız sayısız dönemlerden geçerken keşfediyoruz, öğreniyoruz, oyunlar oynuyoruz, ilişkiler kurup kurmamayı öğreniyoruz, bir kalbi paylaşıyoruz, büyüyoruz, yolumuzdan sapıyoruz, kayboluyoruz, risk alıyoruz, mücadele ediyoruz, duruluyoruz, kaynaklarımızla besliyoruz, hayat oluyoruz, tehlikeler atlatıyoruz, yaratıcı şeylere imza atabiliyoruz, kararlılığımız ile yolumuza devam edebiliyoruz ve zorluklara göğüs geriyoruz. Daha neler neler. Belki bizim bir 9 canımız yok ama yaşadığımız bir tanecik hayata birçok yaşam sığdırabiliyoruz. Hoşça kal.